Merhaba, iyi günler. 23 Haziran seçimlerinin Erdoğan için ne kadar riskli olduğunu dile getirmiş birisi olarak şu anda yaşanmakta olan gelişmelere şaşırmadığımı belirtmek isterim. Adım adım kaybeden, ağır bir yenilgi alan ki buna hezimet diyebiliriz, Erdoğan'a insanlar, farklı kesimden insanlar adım adım kendisinden uzaklaşıyorlar. İlginç bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Henüz şahsen, alenen deklare edenler yok ama verilen ilk mesajlar, örtülü mesajlar, dolaylı mesajlar Erdoğan'ın bir yalnızlaşmasının mukadder olduğunu bize gösteriyor. Bu aslında kendi yaptığı bir tercihti. Çünkü tek adamlığı dayattı. Kendi etrafındaki kimseyle iktidarını paylaşmak istemedi ve güçlü olduğu müddetçe bunu sürdürebilme imkanı vardı. Ama güçsüzleştiği andan itibaren, daha doğrusu güçsüz olduğu, sanıldığı kadar güçlü olmadığı alenen ortaya çıktığı andan itibaren ki bunun en son örneği 23 Haziran İstanbul seçimleri oldu. Artık Erdoğan'ı insanlar, siyasetçiler, devletin içerisindeki bir takım kişiler de buna katılacaktır, kurumlar da katılacaktır. Onunla artık mesafe koymaya başlıyorlar. Örneğin ilk akla gelen en kolay husus, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu Türkiye'ye özgü başkanlık sisteminin ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Özellikle içeriden bir tartışma var. Bu sistemi değiştirmek olmasa bile revize etmek konusunda AKP iktidarının içerisinden farklı sesler geliyor. Buradaki revizyon ihtiyacı aslında Türkiye'nin daha iyi yönetilmesiyle alakalı değil. Buradaki revizyon Erdoğan'ın aslında kendi kendine tuzak kurmuş olduğu gerçeğinin ortaya çıkması. Şöyle ki bu sistemde tek bir seçim önemliydi, başkanlık seçimi. Oyların %50'sine bir oy fazla ekleyen kişi Türkiye'deki bütün yönetim haklarını elinde bulunduracaktı ki şu anda oluyor, yaşanıyor. Ve Erdoğan kendisinin bunu hep gerçekleştirebileceği düşüncesiyle bu sistemi hayata geçirdi, dayattı ve MHP'nin de desteğiyle bu sistemi hayata geçirdi. Ancak son seçim, 23 Haziran bize gösterdi ki bir sonraki seçimde Erdoğan'ın %50 artı bir oy alması mümkün olmayabilir. Şu haliyle mümkün değil gözüküyor. Dolayısıyla rakiplerine, muhalefete böyle bir şansı kendi eliyle sunmuş olacak ve bunun bir paniği yaşanıyor. Buradaki revizyon meselesinin esas nedeni aslında Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi falan değil. Tam tersine Erdoğan'ın bir daha seçilmeme endişesini giderici bir takım önlemler. Ama bu saatten sonra bunların gerçekleşebileceğini açıkçası sanmıyorum. Meclisin tekrardan güçlendirileceği, Bakanlar Kurulu'nun değiştirileceği, bakanlar içerisinde milletvekilliği şartının tekrardan aranabileceği gibi hususlar dile getiriliyor. Ama bunlar olsa bile bu Erdoğan'ın kaybını engelleyebilecek girişimler değil. En fazla belki birazcık nefes almasını, esas sorunun tartışılmasını engellemeyi sağlayabilir. Çünkü artık cin şişeden çıktı ve bir kayıp sürecini son hızla yaşamakta Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini muhalefetin eleştirdiğini biliyorduk ama iktidarın içerisinden de bunlara katılanlar oldu ve en önemlisi bugün grup toplantısında MHP lideri Bahçeli de bu yönde bir takım sinyaller verdi diyelim, örtülü mesajlar verdi. En çok savunanlardan birisiydi ama bu işin ne kadar kırılgan olduğunu gördüğü için, kabul etmek zorunda kaldığı için Bahçeli de bu sistemin gözden geçirilmesini, hatta değiştirilmesini savunabilir. Bu
burada başka bir hususa değinmek istiyorum Bahçeli demişken. Erdoğan'ın bu sistemi sürdürebilmesi için, iktidarını sürdürebilmesi için artık hep müttefiklere ihtiyacı var. Aslında başından beri böyleydi. Tek başına iktidara gelmiş olmasına rağmen AKP her dönem birileriyle ittifak yapmak zorunda kaldı. Mecliste yeterli çoğunluğu olsa bile devletin içerisinden gelen dirençlere karşı bir takım farklı kesimlerle ittifak yaptı. Özellikle de Batı'yla bir ittifak halinde, hatta bir dönem İsrail de buna dahildi, ittifak halinde oldu. İçerideki sistemin, ulusal sistemi kendisine yönelik direncini bertaraf edebilmek için uluslararası sistemin desteğine ihtiyacı vardı. Onlarla bir koalisyon yaptı. Türkiye'de bir takım farklı çevrelerle, kimi zaman Kürtler, kimi zaman liberaller vesaire onlarla ittifak yaptı. En önemlisi belli bir aşamada Fethullah Gülen'le ittifak yaptı. Ve bu ittifakların hepsini de bir şekilde kendisi sonlandırdı. Hiçbir zaman ittifak yaptıklarını sonlandırdığına tanık olmadık. Erdoğan kendince yaptığı bir takım hesaplarla bir ittifakı bitirip bir başkasına başladı. Ve en son olarak da Bahçeli ile bir ittifak içerisinde olduğunu görüyoruz bir süreden beri. Ama bu ittifak artık işe yaramıyor. Yani Erdoğan'ın ihtiyacı olan toplumsal desteği, sandık desteğini tek başına AKP artı MHP verebilecek gibi değil. İkincisi, Bahçeli bu durumdan özellikle ekonomideki ekonomik krizin kendisine de, partisine de zarar vereceği düşüncesiyle bu durumdan eskisi kadar bence memnun değil. 23 Haziran seçimleri ki bunun tekrarlanması için, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması için Bahçeli'nin Erdoğan'dan daha fazla ısrarcı olduğunu da hatırlayalım. Ama 23 Nisan sonuçlarından sonra Bahçeli'nin de artık Erdoğan'a yavaş yavaş bir mesafe koyabileceğini düşünmek lazım. Ama her halükarda şunu tekrarlayayım, Erdoğan artı Bahçeli yetmiyor. Kaldı ki Erdoğan artı Bahçeli ilişkisinin, yani bu koalisyonun süreceğinin garantisi yok. Ve bu sefer işte burada yalnızlık hususu karşımıza çıkıyor. Erdoğan'ın artık kendisine müttefik bulabilme şansı iyice azalmış durumda. Kiminle ittifak kuracak? Bir dönem İYİ Parti'nin adı telaffuz edildi. Ben de telaffuz ettim. Ama şu saatte 23 Haziran hezimetinin ardından kaybeden bir Erdoğan'la ittifak kurmak hiçbir partinin yanaşacağı bir husus olmayacaktır. Ve Erdoğan'ı yenilgisiyle baş başa bırakmayı, acele etmemeyi ve onun sonrasında da Erdoğansız formülleri hayata geçirebilmenin hesabını yapacaklarını düşünüyorum. Böyle bir ihtimal var ve artık Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde kolay kolay kendisine müttefik bulabileceğini sanmıyorum. Ne içeride ne dışarıda. Çünkü artık kazanan değil, yenilmez değil, kaybeden, yenilmiş ve kaybeden bir Erdoğan var ve dolayısıyla birileri ittifak yapmak istese bile, onunla bir alışverişe girmek istese bile az verip çok almak isteyecekler. Buna ne derece Erdoğan razı olur? Bir diğer husus da Erdoğan'ın daha önceki deneyimler nedeniyle çok da fazla ittifaklarda karşı tarafa güven vermemesi, daha önceki deneyimler nedeniyle hususu var. Bunun garantilerini alma konusunda da çok ciddi kaygıları olacaktır. En büyük yalnızlaşma öncelikle müttefik bulmakta iyice zorlanacak olması. Ama diğeri de kendi içerisinde bir yalnızlaşma. Burada bir süredir sürekli ele alıyoruz. Yeni partiler doğuyor AKP içerisinden. Ali Babacan bir yandan, Ahmet Davutoğlu bir yandan ve onlarla beraber hareket edecek kişilerin sayısı Erdoğan'ın yenilgisinin netleşmesiyle beraber iyice artacağı benziyor. Başka partiler de çıkabilir ya da AKP'den kopup başka siyasi oluşumlara yönelenler de olabilir. Böyle bir riskle Erdoğan karşı karşıya ve bunu bertaraf edebilme konusunda şu ana kadarki performansı onun açısından bir ümit vaat etmiyor. Ne yaptı? Bir takım eski isimleri
etrafına aldı, istişare kurullarına ya da banka yönetim kurullarına aldı. Ama bu isimlerin içerisinde zaten çok dinamik, bir şeyleri değiştirebilecek çok fazla kişi yoktu. Belki en fazla bir ölçüde Bülent Arınç söylenebilir. Onun dışındaki isimler, isimleri olan isimler ama şu anda siyasete tekrardan aktif bir şekilde katılsalar çok fazla şeyleri değiştirebilecek kişiler değil açıkçası. Bir diğer husus şu söyleniyor, artık Erdoğan parti başkanlığını bıraksa iyi olur. Bunu içeride de seslendirmeye başladıklarını görüyoruz. Abdülkadir Selvi'nin yazısında var. Partili olsun ama parti başkanı olmasın. Bu neye yarayacak? Çok açıkçası emin değilim. Erdoğan diyelim ki parti başkanlığını Binali Yıldırım'a bıraktı. Binali Yıldırım'a bıraktığı zaman fiilen partiyi yönetiyor olmaktan çıkacak mı? Hayır. Ya da partizan bir cumhurbaşkanı olmaktan çıkacak mı? Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Kimse de bunu ondan beklemiyor. Dolayısıyla bu türden vitrin düzenlemelerinin kimseyi ikna edebilecek hali yok. Peki buradan nasıl çıkabilir? Ben buradan bir çıkışın olduğunu açıkçası sanmıyorum. Erdoğan'ın kendi krizini çözebilme imkanlarından her geçen gün daha da uzaklaştığını düşünüyorum. Hele 23 Haziran gibi bir anda bu krizin, yenilginin bu kadar alenileştiği düşünülürse artık onun kaybedenler safında olduğunu gören kişiler oradan artık ona yardımcı olmaya pek fazla yeltenmeyecekler. Bu kriz Erdoğan'ın tek başına çözebileceği bir kriz değil. Böyle bir gücü yok. Böyle bir gücü olsaydı İstanbul seçimini kazanırdı. Böyle bir gücü olmadığını gördük. Yanına desteklere ihtiyacı var. Hem akıl olarak, fikir olarak, hem figür olarak, imaj olarak, hem de kitle desteği olarak çok ciddi ittifaklara ihtiyacı var. Ekiplere ihtiyacı var. Yeni şahsiyetlere ihtiyacı var. Birilerini yeniden kazanmaya ihtiyacı var. Ama gelinen bu noktada yaşanan onca şeyin ardından bunu yapabilme imkanının kaldığını sanmıyorum. Bugün Ali Babacan'a güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifinin söz konusu olabileceğini yazanlar oldu. Hande Fırat yazmış. Bu hiçbir şekilde gerçekleşebilecek bir şey olduğu kanısında değilim. Erdoğan'ın böyle bir şey düşüneceğini de sanmıyorum. Düşünse bile Ali Babacan'ın bu saatten sonra bunu kabul edebileceğini de sanmıyorum. Artık bir takım trenler çoktan kaçmış durumda. O trenler kaçtı. Birileri, Babacan bunlardan birisi ve her geçen gün Davutoğlu da bunlardan birisi olduğunu gösteriyor. Kendi ulaştırma vasıtalarını kendileri yapma yolunu tercih edecekler, ediyorlar, o gözüküyor ve bunlar zaten kaybetmekte olan Erdoğan'ın kaybını daha da hızlandırmaya aday yapılar. Sonuçta her şeyi tek başına elinde toplayan, otoriter bir rejim inşa eden Erdoğan, bir yığın, birbirinden farklı faktörlerin bir araya gelmesiyle beraber derin bir krizin içerisine girdi. Artık ülkeyi yönetemiyor. Uzun bir zamandan beri böyle ama bu artık görünür bir hale geldi ve krizi derinleştikçe, yenilgisi derinleştikçe iyice yalnızlaşıyor. Bir zamanlar kendi tercihi olan yalnız hareket etme şu anda onun bir kaderine dönüşüyor. Şu anda yanına birilerini almak istese bile yanına koyabileceği, gerçekten sorununa derman olabilecek isimler bulabilmesi, onları ikna edebilmesi, onlardan fonksiyonel bir şekilde yararlanabilmesi ve buradan da krizini çözebilmesi bana mümkün gelmiyor. Sonuçta kendi kaderini kendi belirledi, her insanın yaptığı gibi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.